Milattan önce 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu hakimiyeti altındaki Efes kentinde bir filozof yaşadı. Bugünkü Türkiye sınırları içinde doğan bu düşünür, Platon'dan Nietzsche'ye, Hegel'den Heidegger'e kadar yüzlerce yıl boyunca Batı düşüncesini etkilemeye devam etti. Adı Herakleitos'tu. Herakleitos, Sokrates'ten önce yaşamış presokratik filozoflardan biriydi. Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Aristokrat bir aileden geldiği düşünülür. Fakat siyasetten ve kalabalıklardan uzak durmuş, yalnız bir yaşam sürmüştür. İnsanları küçümsediği ve toplumdan uzak yaşadığı için ona bazen ağlayan filozof denildi. Çünkü Herakleitos'a göre çoğu insan gerçeği görmeden yaşayıp gidiyordu. Herakleitos'un günümüze ulaşan tam bir kitabı yoktur. Yazdığı tek eserin yalnızca parçaları ve fragmanları günümüze ulaşabilmiştir. Bu yüzden düşünceleri çoğu zaman kısa ama derin cümlelerle bilinmektedir. Onun en ünlü düşüncesi şuydu: her şey akar. Herakleitos'a göre evrende hiçbir şey sabit değildi. Hayat sürekli değişiyor, dönüşüyor ve akıyordu. Bu düşüncesini anlatan en ünlü sözlerinden biri şöyleydi: aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Çünkü ne nehir aynı nehirdi, ne de insan aynı insandı. Herakleitos'a göre evrenin özü, yani arke, ateşti. Ama bu yalnızca bildiğimiz fiziksel ateş değildi. Ateş, değişimin, hareketin ve dönüşümün sembolüydü. Ona göre evrende her şey karşıtlıkların çatışmasıyla oluşuyordu. Gece ve gündüz, yaşam ve ölüm, savaş ve barış. Tüm düzen bu zıtlıkların dengesinden doğuyordu. Herakleitos bu yüzden şöyle diyordu: savaş her şeyin babasıdır. Ona göre çatışma olmadan değişim olmazdı ve değişim olmadan da yaşam mümkün değildi. Herakleitos yalnızca doğayı değil, insanları da sert biçimde eleştiriyordu. Efes halkını bilgisizlikle suçladı. Hatta bir sözünde, bütün yetişkin Efesliler kendilerini azsa daha iyi olur diyerek yurttaşlarını ağır şekilde eleştirdiği aktarılır. Onun düşüncesinde evreni yöneten görünmez bir düzen vardı. Herakleitos buna Logos adını verdi. Logos, evrendeki değişimin ardındaki akıl, düzen ve yasaydı. Fakat ona göre insanların çoğu bu düzenin farkında bile değildi. Çünkü insanlar görmeden bakıyor, duymadan dinliyor ve düşünmeden yaşıyordu. Herakleitos'un dili oldukça karmaşıktı. Sözleri bilmece gibi görünüyordu. Bu yüzden ona karanlık filozof denildi. Ama belki de onun düşüncelerini güçlü yapan şey tam olarak buydu. Yüzyıllar sonra bile Herakleitos'un fikirleri etkisini sürdürdü. Nietzsche, Hegel, Heidegger ve birçok filozof onun değişim ve oluş düşüncesinden etkilendi. Çünkü Herakleitos yalnızca antik çağın değil, modern düşüncenin de temel taşlarından biri haline geldi. Yaklaşık M.Ö. 535 ile 475 yılları arasında yaşadığı düşünülen Herakleitos, evrenin sürekli değişim içinde olduğunu savundu. Ona göre yaşamın özü, hareketti, çatışmaydı ve değişimdi. Belki de bu yüzden Herakleitos'un fikirleri 2500 yıldır akmaya devam ediyor.